Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok hoş bir modelle yine beraberiz. Evet, modelimi yakından göstermek istiyorum sizlere. Gerçekten çok güzel, tiril tiril duran bir model. Bir önceki videomda altının lastiğini göstermiştim ve üstünün modelini göstermeye çalışacağımı söylemiştim sizlere. Bugün de bu modeli yapalım istedim. Evet, hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Ama başlamadan önce kanalıma abone olur, videolarımı beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Modelimiz çok güzel gördüğünüz gibi. Evet. Ben yine küçük bir parça ile başlayacağım. Sizler de ne yapmak istiyorsanız ona göre ilmek sayınızı şişinizin üzerine atarsınız ve başlarsınız. Evet. Kenardan 2 tane ilmeğimi ilk önce kenardaki ilk ilmeğimi boşalacağım. Aldım. Yanındaki ilmeklerimi 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi ördüm arkadaşlar. 3 tane ilmeğimi ördüğüm taraftan diğer tarafa geçirdim ve ipimi hemen önünden geçirip arkasından dolandırdım. Ve 3 tane ilmeğimi tekrardan sağ taraftaki şişime aktardım. Parmağımla diğer ördüğüm ve yan tarafa geçirdiğim iplerimi hafifçe tutuyorum ki birazcık gerginlik olmaması için. Hemen yanındaki ilmeklerimi örüyorum. 4 tane. 3 tane ilmeğimi diğer şişime aktarıyorum. Parmağım yardımıyla ipimi birazcık tutuyorum. Üç tane ilmeğimi örmeden ilk sırasında örmüştüm. Önünden ipi geçirdim. Arkasından ipi geçirirken örmüyorum arkadaşlar o 3 tane ilmeğimi. Hemen 4 tane ilmeğimi örüyorum. İpimi öne aldım. Üç tane ilmeğimi sol taraftaki şişime aktardım. Parmaklarımın arasında ipimi tutuyorum ve 3 tane ilmeğimi tekrardan sağ taraftaki şişime aktarıyorum. Ve 4 tane ilmeğimi düz olacak şekilde örüyorum arkadaşlar. Bakın. 4 tane ilmek örüyoruz. İpimizi ön tarafa alıyoruz kendi tarafımıza. 1 2 3 tane ilmeğimi diğer şişime aktardıktan sonra ipi hemen önünden geçiriyoruz ve iki parmağımızın arasında ipimizi sıkıştırıp hafif bir esneklik bırakacak şekilde tekrar yine 4 tane ilmeğimizi örüyoruz. İpimizi öne aldık. 1 2 3 ipimizi önden geçirdik. 3 tane ilmeğimizi örmeden karşı tarafa aldık. Dört tane ilmeğimizi ördük. Bakın hemen tekrar göstereceğim. 1 2 3 arada bir tane ördüğümüz ilmeğimiz var. Onu bırakıyoruz. İpimizi hemen 3 tane ilmeğimin önünden geçiriyorum. 3 tane ilmeğimi örmeden sağ taraftaki şişime aktarıyorum. 1 2 3 ve 4 tane ilmeğimi ördüm. İpimi ön tarafa aldım.
1 2 3 tane ilmeğimi hemen öteki şişime aktardıktan sonra ipimi önünden geçirdim ve arka taraftan örmeye başladım tekrardan. Dört tane, yine 3 tanesini aktarıyoruz, ipimizi önünden geçiriyoruz, bir, iki, üç ve 4 tane ilmeğimizi ördük. 3 tanesini sol taraftaki şişimize aktardık. Önünden hemen ipi geçirdikten sonra arka taraftan yeniden örmeye başladık. Modelimizi böylelikle kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın, hafif bir esneklik bırakıyoruz ki modelimiz çok gergin olmasın, esnekliği olsun diye. Modelimizin arka yüzündeyiz. İlk ilmeğimizi her zaman olduğu gibi boş alıyoruz. İpimiz kendi önümüzde olacak şekilde bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz. Burası modelimizin arka yüzü. Evet, arka yüzünden de görünümü böyle arkadaşlar modelimizin. Hemen ön yüzüne gelelim. Ve tamamladığımız ilk modelimizi, ilk sırasını göstermek istiyorum size. Böyle kurulumunu yaptık modelimizin. Modelimizin ikinci kurulumunu yaparken bakın, ilk önce kenardaki ilmeğimizi boş aldık, yanındaki ilmeğimizi ördük. Geçen defa 5 tane ilmek örmüştük ama bu defa daha fazlasını öreceğiz arkadaşlar. Çünkü modelimiz üst üste değil de kaydırmalı şekilde ilerliyor. Bakın 2, 4, 6, 7 tane ilmek örmemiz gerekiyor bu ikinci modeli kurmak için. Hemen ipimizi önümüze aldık. 3 tane ilmeğimizi diğer şişimize aktardık. Ve 4 tane ilmeğimizi arka arkaya ördük. İpimizi önümüze aldık. 3 tane ilmeğimizi örmeden aktardık. Yine 4 tane ilmeğimizi örüyoruz. Bakın arkadaşlar, ikinci modelimizi de böylelikle kuruyoruz. Modelimiz üstüne gelmiyor. Yan tarafına. Evet. 4 tane ilmeğimizi yine ördük. İpimizi önümüze aldık. 3 tane ilmeğimizi diğer şişimize örmeden aktardık. Çünkü bir sırada ördük zaten. Geri dönüşte örmemize gerek yok aynı ilmekleri. 4 tane ördük. Ördüğümüz ilmeklerimizi örmeden diğer şişimize aktardık. 3 tanesini aktardıktan sonra hemen 4 tane ilmeğimizi
tekrardan örüyoruz. Yine şöyle göstereyim ben. İpimizi önümüze aldık. 1, 2, 3 tane ilmeğimizi diğer şişimize aktardık. İpimizi önünden arka tarafa geçirdik. Tekrar örmeden bu şişimize aktardık. Hemen 4 tane ilmeğimizi örüyoruz. İpimizi önümüze alıyoruz. 1, 2, 3 tane ilmeğimizi diğer şişimize, sol taraftaki şişimize aktarıyoruz. İpimizi önünden geçiriyoruz. 3 tane ilmeğimizi tekrardan diğer şişimize aktarıyoruz. İlmeğin yarısını kaçırmışım. Fark etmedim. 1, 2, 3 ve 4. Hemen ipimizi önümüze alalım. 1, 2, 3 tane şişimize aktardık. İpimizi arkaya geçirdik. 1, 2, 3 tane ilmeğimizi geçirdikten sonra ipimizi bir miktar esnek tutuyoruz ve 4 tane ilmeğimizi tekrardan örüyoruz. Son modelimiz evet. İkinci modelimizi de böylelikle kurmuş oluyoruz. Modellerimizin arasındaki iplerimiz esnek olacak. Her bir modelimizin arasında 3 1 3 1 diye ilerliyor. Böyle bu şekilde modelimizi yerleştirmiş olduk arkadaşlar. Hemen arka yüzüne tekrar geçelim. Arka yüzünden biraz önce de söylemiştim. Sadece ters örüyoruz. İpimiz kendi önümüzde olacak şekilde sadece ters örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters yapacağız. Evet. İki modelimizin de kurulumunu yaptık şu anda. Evet. Hemen üçüncünün yerleştirimini göstermek istiyorum sizlere. İlk modelimizi yerleştirdiğimizde 5 tane ilmek örmüştük arkadaşlar. Yine aynı şekilde 5 tane ilmeğimizi ördük. Yani kenar ilmeklerini gösterdikten sonrasında, kenar yerleştirdikten sonrasında modelimiz çok rahatlıkla yapılacaktır, yerleşecektir arkadaşlar. Aradan 4 tane ilmeğimizi örüyoruz. Daha sonrasında bu şekilde örerek modelimizi üst üste yapıyoruz. Bakın 3. modelimi de yerleştirdim böyle. Ben bir model daha yapmak istiyorum, göstermek istiyorum sizlere. Evet arkadaşlar, sizler için ben bir model daha yaptım. Modelimin kurulumunu gösterdim. Bakın ilk modelim ve ikinci modelimin arasında boşluk var. İlk modelimi kenardan, ikinci modelimi kaydırarak, üçüncü modelimi yine ilk modelimin üzerine gelecek şekilde yaptım. Modelimiz böyle bu şekilde yerleşiyor. Kurulumu o şekilde oluyor. Ve ilerlerken de aynı bu şekilde modellerimiz üst üste gelmiyor. Kayıyor sürekli.
bir sağa bir sola, bir sağa bir sola şeklinde. Modelimiz çok kolay, görünümü çok güzel, yapılışı bir o kadar zevk verici arkadaşlar. Evet, ben çok severek yaptım. Dediğim gibi altındaki lastiğimi de sizlere göstermiştim. Şöyle tekrardan göstermek istiyorum. Model böyle yan taraftan baktığımız zaman da zaten kendini gösteriyor. Sürekli güzel bir motif çizerek yan tarafa doğru açılımlar gösteriyor. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar demek istiyorum. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.